15 yıllık içerik tüketiciliği serüvenimi azaltma kararı aldım. Eğer siz de benim gibi tüm gününüzü sosyal medya platformlarında geçiriyorsanız ama günün sonunda baktığınızda hiçbir şey üretmemiş oluyorsanız veya gününüz çok verimsiz geçiyorsa bence bu kararımı dinleyebilirsiniz. 30 yaşındayım. Yaklaşık 15 yaşından beri sanırım tahmini sosyal medya kullanıyorum. Facebook'la birlikte başlayan bu serüvenimiz tabii ki Instagram, YouTube, TikTok, Twitter gibi devam ediyor. Benimle aynı yaşlarda olanlar bu serüveni daha iyi anlarlar. Ama bir noktada artık dedim ki yeter. Çünkü tüketici olmak bir noktadan sonra üreticiliğimizi köreltebiliyor. O yüzden işte bugün bu videoda birazcık içerik üretici tüketici tarafları konuştuğumuz, bir de bu sene neden Instagram'ı azaltıp YouTube ve Podcast'a ağırlık verdiğimden bahsetmek istiyorum. Eğer siz de söylediğim gibi, benim gibi tüm gün sosyal medya platformları iç içeyseniz ama günün sonunda diye her şey bir anda uçuyorsa ve ya ben bugün ne yaptım diye düşünüyorsanız bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Merhaba, ben Seda. Eğer bu videoya ilk kez denk geldiyseniz ve benimle ilk kez tanışıyorsanız birazcık kendimden bahsetmek isterim. Dijital pazarlama uzmanıyım ve pazarlama iletişimi uzmanıyım. Genellikle sosyal medyada kişisel markasını oluşturmak, bu kişisel markasını pazarlamak, hiç pazarlama bilgisi olmayan kişilere pazarlamayı öğretmek için buradayım. İçerikler üretiyorum, eğitimler yapıyorum, danışmanlıklar ve mentorluklar veriyorum. Bu kanaldaki ve tüm dijital platformlarındaki tek amacım pazarlamacı olmayanlara pazarlamayı öğretmek ve hiçbir uzmana ihtiyaç duymadan kendi işlerini, kendi tutkularını, kendi markalarını pazarlayabilecek seviyeye getirmek. Bugün de bu videoda Instagram, YouTube, Podcast gibi sosyal medya platformlarının hayatımızdaki olumlu olumsuz etkilerini konuştuğumuz bir video yapmayı planlıyorum. Öncelikle sosyal medya tüketiciliğini neden azaltma kararı aldım? Onunla başlamak istiyorum. Ve yine öncesinde söylemek isterim ki bu videoyu bölümlere ayırdım ve bunu da zaman çizelgesinde belirtiyorum. Eğer zamanınız azsa oradan gidip ihtiyacınız olan bölümü izleyebilirsiniz. Sosyal medya hepimizin hayatında yıllardır artık kocaman bir yer kaplıyor. Ve hepimiz ister istemez sosyal medyanın birer neferi ve tüketicileriyiz. Bu benim gibi bu alanda çalışan kişiler için biraz daha farklı ilerliyor. Yani biz aslında bu alanda sosyal medyada hem tüketici hem üretici hem de stratejik geliştirici olarak varız. Yani sosyal medya bizim hayatımızın aslında kocaman bir bölümünü kaplıyor. Ama bundan biraz yıllar öncesine gitmek istiyorum. Ben 2013-2014 yıllarında içerik yazarak, işte içerik üreticiliği yaparak, blog yazarlığı yaparak başladığım yazısal içerik serüvenine tabii ki sonrasında Karadağ'a gittiğim dönemde video içerik üreticisi olarak devam etmeye başladım. Ama hal böyle olduğunda şimdi geriye dönüp bakıyorum ve o zamanlar bu kadar çok kısa video kaydırmadığımız için daha üretken olduğumu görüyorum. Okuduğum kitapları anlama oranım, izlediğim filmleri anlama oranım, yazılarımdaki cümle seçmelerim, yani yazılarıma bile yansıyan, konuşmama bile yansıyan bir aslında negatiflik söz konusu tüketici tarafta. Çünkü Instagram'da bir şeyler yapmaya girdiğimizde, belki bir mesaja cevap vermeye girdiğimizde bir anda kendimizi o Reels havuzunda buluyoruz ve kaydırıyoruz. Bir dehlize düşmüş gibi oluyoruz ve böyle olduğunda da bir bakıyoruz ki günün yarısı aslında orada çöp olmuş. Ben belki de oraya bir içerik fikri bulmaya girmiştim ama saçma sapan bambaşka videoların içine düştüm. Eğlendim, elbise kombinleri baktım, birilerinin muhteşem şahane evlerini gördüm, birilerinin videolarını izledim ve günüm bitti. Hiçbir şey yapmadan günüm bitti. İşte bu yüzden tüketici tarafımı artık azaltmaya karar verdim. Tüketicilikten üreticiliğe geçiş sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunu yaparken neler yaptım? Bunu da 3-4 adımda maddelendirdim. Öncelikle sosyal medya kullanımını sınırlandırdım ve telefonumun bildirimlerini kapattım. Telefon bildirimlerimi, sosyal medya bildirimlerimi, mesaj bildirimlerimi, mail bildirimlerimi kapattım. Sadece önceliklendirdiklerim, o an çalıştığım kişiler ve gerçekten önemli gördüğüm şeylerin bildirimlerini açtım. Onun dışında Instagram, YouTube, Twitter gibi kullandığım sosyal medya platformlarının tüm bildirimleri şu anda bende kapalı ve aynı zamanda Instagram'da özellikle kullanım sınırlaması getirdim ayarlar içerisinden. Bunu da şu an için günlük 45 dakikayla sınırlandırdım. Bunu daha aza çekmek isterdim. Orada da benim bir kitlem olduğu için, satış yaptığım insanlar olduğu için ve bana soru soran kişiler olduğu için günün 45 dakikasını oraya ayırmak
durumundayım şu an için. Ama bu 45 dakikanın içerisine çok kısa bir DM mesajlarına cevap verme, çok kısa yorumlara cevap verme, biraz hikayelerde gezinme, birazcık birilerine etkileşim bırakma, içeriği paylaşma ve çıkış olarak sınırlandırıyorum. Ve o 45 dakikalık bildirim ekrana geldiğinde okey kapatıp gidiyorum. Ve aynı zamanda yine Instagram için konuşuyorum çünkü hayatımın büyük bir bölümünü Instagram ele geçirmiş durumdaydı. Instagram'ın yine ayarları içerisinden uyku modunu aktif ettim. Yani benim uyku modum sabah 9, akşam 8 olmak üzere ayarlı ve akşam 8'den sonra profilim uyku moduna geçiyor. Ve beni gerçekten tanıyanlar ve takip edenler biliyor ki o saatten sonra mesajlara bakmıyorum. Tüketicilikten üreticiliğe geçiş sürecinde ikinci en önemli maddem ana platformlarımı belirlemek oldu. 2022'den bugüne kadar benim ana platformlarım Instagram ve kendi web sitemdi. Ama 2025 itibariyle buna YouTube ve podcast'i dahil etmeye karar verdim. Hatta ana platformlarımın en başına YouTube, Instagram, podcast, LinkedIn ve blog şeklinde sıralandırdım. Yani tabii ki benim kendi web sitem, blogum ve mail bültenlerimi ayrıda tutabilirim bunlardan. Ama sosyal medya bezinde konuşacak olursak YouTube, Instagram, podcast gibi sıralamam gidiyor. Çünkü Instagram benim için hala şahane bir etkileşim, içerik ve reklam kaynağı. Buradan şu anlaşılmasın. Instagram'ı bırakıyorum. Artık Instagram'da içerik üretmeyeceğim. Artık tamamen YouTube'dayım. Değil. Instagram'ı bırakmıyorum çünkü Instagram benim için hala çok güzel bir bağ kurma kaynağı. Yani benim orada çok güzel bir kitlem var. Belki birilerine göre çok az sayılabilir ama benim için gerçekten yaklaşık 30 bin kişi var orada. Ve benimle iletişim kuran, sohbet eden, fikirlerini paylaşan, bana güvenen, en önemlisi bu. Bana güveni, benimle hiçbir şekilde iletişime bile geçmeden web siteme giren, ürünlerimi satın alan, benden birebir hizmetler ve eğitimler satın alan bir kitlem var. O yüzden orayı bırakmam mümkün değil. Orayı hala çok seviyorum. Oranın içerik üreticisi olmayı aslında seviyorum. O yüzden tüketicilik tarafını Instagram'da biraz daha fazla azaltmaya kararlıyım bu sene. O yüzden DM'lerden beni bulamazsanız. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yok. Lütfen bana mail atın. Şimdi YouTube ve podcast tarafına geçtiğimizde YouTube aslında benim yıllardır içerik tüketicisi olduğum bir platform. Ama YouTube'un Instagram'dan şöyle bir farkı var. Beni tüketmiyor. Yani ben Instagram'da vakit geçirdiğimde boş bir vakit geçirdiğimi düşünüyorum tüketici tarafta. Ama YouTube'a girdiğimde örneğin bir şey öğrenmek istediğimde YouTube'dayım. Bir şeyle ilgili araştırmak istediğimde YouTube'dayım. Bir yere gideceksem orayla ilgili araştırma yapmak istiyorsam YouTube'dayım. Yani YouTube bana aslında verimlilik getiriyor. YouTube bana aslında bir şeyler katıyor. YouTube benden bir şeyler götürmüyor. Ben bu şekilde kullandığım için. Ama zaten biliyorum ki çoğu kişi de YouTube'u böyle kullanıyor. Çünkü YouTube'un trendler raporunda, YouTube'un kullanıcılar tarafında yapılan verilerde, istatistiklerde bunlar bu şekilde görülüyor. Yani YouTube eşittir aslında Google diye düşünebiliriz. Yani Google'ı nasıl ki yazılı bir şeyler aramak için kullanıyorsak, YouTube'u da video içeriklerle bilgi almak için kullanıyoruz çoğunlukla. Şimdi mesela bu Z kuşağında artık TikTok'a doğru kaydı. Ben henüz TikTok'a doğru kayamadım. Öyle bir niyetim yok. Ama benim için dediğim gibi YouTube eşittir Google'dır. O yüzden buradan bilgi vermek, içerik üretmek, hikayeler anlatmak ve o kitleyle bağ kurmak benim için çok kıymetli. O yüzden bu sene burayı ana platformum haline getirme kararını aldım. Aynı şekilde podcast de yine benim için çok kıymetli. Onlarla da sanırım yaklaşık 2 yıldır birlikteyiz ve gerçekten bana yeni ve çok kaliteli bir kitle getirdi. Ama podcast bence seven için, konuşmayı ve anlatmayı seven kişiler için şahane bir yer. O yüzden hem benim için çok konforlu, yani dediğim gibi çok güzel bir kitlesi var ve ben orayı da yine bu sene daha aktif kullanmayı planlarım arasına dahil ediyorum. Tüketicilikten üreticiliğe geçiş sürecinde en önemli 3. adımım planlama. Çünkü ben birçok farklı platformdayım. Yani benim Google'a Seda Gökçe Uluçay yazdığınızda ya da sedagökçe.com yazdığınızda bir sürü platformda görebilirsiniz. Hepsinde belki azar azar varım ama varım. Çünkü bundan keyif alıyorum aslında. En çok kendi web sitemde içerik üretmeyi seviyorum. Bloglar üretiyorum. Her hafta mail bültenleri atıyorum ve abonelerimle oradan farklı konularda sohbetler ediyorum. O yüzden kendi web sitem zaten içerik planımın en başında yer alıyor. Ondan sonra Instagram geliyor. Instagram'ı bu sene biraz daha aslında kaydırmalı postlar ve işte daha vlog tarzı reels'lar şeklinde kullanmayı planlıyorum. Çünkü benim oradaki kitlem fark ediyorum ki kaydırmalı postlarımı okumayı daha çok seviyor. Çünkü gerçekten iyi bir kaydırmalı post yaptığımızda
ki bunu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Reels'ları oranla çok daha güzel çalışıyor artık 2025 yılında. O yüzden planlamama onu da o şekilde dahil ediyorum. Ve yine YouTube ve podcast tarafında da çekmiş olduğum bir videodan blog çıkarmak, çekmiş olduğum bir podcast'tan blog çıkarmak, bülten çıkarmak, yine çekmiş olduğum bir uzun YouTube videosundan Reels çıkarmak gibi farklı farklı aslında içerik sütunları hazırlıyorum ve bir hafta boyunca mesela bugün çekmiş olduğum bir videoyu ben tüm haftaya yayarak LinkedIn'de kısa bir yazı olarak, Instagram'da bir kaydırmalı post olarak, yine Instagram'da bir sesli vlog olarak ve yine bültenimde bir metin olarak insanlarla paylaşabiliyorum. Yani çekmiş olduğum bir video bile bana 4-5 farklı kanalda içerik olarak dönebiliyor. İşte bu yüzden YouTube. Şimdi işte bu yüzden YouTube demişken biraz daha açalım istiyorum. Neden YouTube ve podcast 2025'te önemli olacak diyorum. Yıl başlarında trend raporları yayınlanır. YouTube'da da yine aynı şekilde bu trend raporları yayınlandı. YouTube'un resmi blog sayfasından da bunu görebilirsiniz. Orada gördüğümüz birkaç tane temel başlık var. Burada diyor ki artık 2025 itibariyle YouTube'da kısa videoların da öne çıkacağını, yeni hesapların da öne çıkacağını duyuruyoruz. Yani aslında bu sene başladığınızda ve gayet güzel ve kitlenizin sevebileceği içerikler yaptığınızda belki de bir yıl sonunda insanların karşısına çıkan, sürekli izlenen bir profil haline geleceksiniz. Ama sabır. Burada YouTube'un en güzel taraflarından bir tanesi uzun süreli bir içerik tarzı olması. Yani insanlar az önce söylediğim gibi buraya bilgi almak için, bir şey öğrenmek için, bir konu hakkında verimli bir şekilde bilgi sahibi olmak için geliyorlar. O yüzden eğer eğitim ve bilgilendirme kategorisinde içerik yapıyorsanız benim yaptığım gibi bu noktada biraz daha evergreen yani her zaman izlenen içeriklere odaklanırsanız burada bir tık daha avantajınız olabilir. Bununla ilgili de bir tane videom vardı. Evergreen içerikleri nereden buluruz, nasıl buluruz ve nasıl hazırlarız diye. Onu da izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Yine YouTube'un resmi blog sayfasında gördüğümüz bir şey var. Bu yıl eğitici ve bilgilendirici içeriklerin yılı olacak. Yani dönem dönem aslında baktığımızda YouTube algoritmasında belli kategoriler öne çıkıyor. Mesela bir dönem oyun kategorileri çok fazla öne çıkmıştı ve oyuncu sayfaları çok hızlı bir şekilde ivme almıştı. Şimdi bu sene geldiğimizde insanlar artık shortslarda, işte TikTok'ta, Reels kısa videolarda minik hap bilgiler almaya çok alıştıkları için ve yine YouTube'a aslında detaylı bir şeyler öğrenmeye geldikleri için YouTube'da da bu sene eğitici, bilgilendirici, kişisel gelişim ve farkındalık odaklı içeriklerin yükselişte olacağını görüyoruz. O yüzden YouTube için bu da bir avantaj eğer girmeyi düşünüyorsanız. YouTube'a gelen en güzel özelliklerden bir tanesi bana kalırsa topluluk özelliği. Ben yeni kullanmaya başladım. Topluluk özelliği de aslında birazcık Instagram gibi çalışıyor diyebilirim en basit haliyle. Yani oradan kitlenizde fotoğraflar paylaşabiliyorsunuz, anketler açabiliyorsunuz, sohbetler yapabiliyorsunuz ve burada da tıpkı Instagram'daki gibi o kitleyle bağ kurma olasılığını biraz daha yükseltebiliyorsunuz. Eğer benim topluluğumu görmediyseniz videodan sonra gidip oradan da benimle iletişime geçmeye başlayabilirsiniz. Bu da YouTube için bence en güzel avantajlardan bir tanesi yine uzun dönemde baktığımızda. Bir diğer güzel özellik birkaç tane özellikle globaldeki videolarda gördüm. Sesli dublaj özelliğinin geliyor olması. Yani YouTube'da aslında artık biz Türkiye'den içerik ürettiğimizde ya da Türkçe içerik ürettiğimizde otomatik olarak YouTube'un kendi içerisinde bir sesli dublaj özelliği açılmaya başlayacak. Bu yine tüm hesaplarda yokmuş hani gördüğüm kadarıyla. Zamanla gelecek bir şey ama onları aktif edip diğer ülkelerden de rahatlıkla kitle çekebiliyor olacağız. Yani globalden de bir izleyici kitlesi elde etmek istiyorsak YouTube yine bu anlamda oldukça faydalı olacak 2025 yılında. Ve tabii ki en önemlisi yani her ne kadar bu video içerik üreticiliğine ya da içerik üreticiliğine başlarken şunu biliyor olsak da bu içerikler bana hemen kısa vadede para kazandırmayacak ama uzun vadede kazandıracak. Eğer aktif olarak üretirsek, eğer sürekli olarak üretirsek YouTube'un en güzel avantajlarından birisi, insanların tercih etme sebeplerinden birisi YouTube'un içerik üreticisini ödüllendiriyor olması. Hepiniz biliyorsunuzdur işte YouTube belli abone sayısına ulaşınca plaketler gönderiyor. Belli bir sınırı geçtikten sonra para kazanma özelliği açılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun size ödemeler yapabiliyor. Ama bu durum Instagram'da şu an biraz farklı.
farklı. Türkiye'de olanlar özellikle ödeme alamıyorlar. O yüzden de işte özellikle Türkiye'de içerik üretenlerin bu sene YouTube'a gelmesinin en temel sebeplerinden birisi bu. Emeğimin karşılığını maddi olarak da alıyorum aslında. Buradaki en önemli avantaj. O yüzden uzun vadede ben aktif olarak içerik üretirim ve bu içerikler karşısında da bir kazanç elde ederim diyorsanız ve kendinize inanıyorsanız YouTube'a girmek için bence acele edin diyebilirim. Gelelim podcast'e. Podcast benim bebeğim gibi. Çünkü gerçekten podcast'i çok seviyorum. Konuşmayı ve anlatmayı çok sevdiğim için ve oradan da gerçekten güzel bir kitleyle iletişim halinde kalabildiğim için her ne kadar bir görüntümüz olmasa da gerçekten bana keyif veren bir yer. Orada görüp bana mail atanlar, Instagram'dan DM atanlar, sana podcast'ten geliyoruz, podcast'te dinledim diyenler beni o kadar mutlu ediyor ki. O yüzden podcast'ı ben devam ettirmeyi istiyorum ve bunu planlarım arasına dahil ediyorum. Ama bunun en güzel taraflarından birisi YouTube ve podcast'in artık entegre çalışıyor olması. Yani şöyle entegre çalışıyor. Bir bağlantı gibi düşünmeyin. Şöyle düşünün. YouTube'da video podcast dönemi başladı aslında artık 2024 sonu ve 2025 itibariyle. Ben de geçtiğimiz sene 2024'ün yaz aylarında buna yavaş yavaş başlamıştım aslında. Konuklu video podcast'ler yapmaya başlamıştım. Buraya videolu bir şekilde paylaştığım podcast'leri podcast'te de sesli bir şekilde atıyordum. Bu artık 2025'te daha fazla karşımıza çıkacak. O yüzden hem YouTube'u hem podcast'ı aynı anda nasıl götürebilirim diye düşünüyorsanız birazcık bu noktada belki işiniz kolaylaşabilir. Yani yapmış olduğunuz tek bir videoyu aslında hem burada yayınlayıp hem podcast'ta paylaşmakta başlamak için bence güzel bir adım olabilir. Podcast'in bir de en güzel tarafı aslında sesli blog gibi olması ve yine insanların oraya bir amaçla giriyor olması. Bakın Instagram'dan bağımsız YouTube ve podcast'in aslında baktığımızda bir amacı var. Yani Instagram'a birazcık böyle çoğu kişi işte boş vakit geçireyim, işte kafamı boşaltayım, eğleneyim, hani keyifli bir zaman geçireyim diye böyle girip kaydırıp geçebiliyor. Ama YouTube ve podcast'e girmemizin temelde sebepleri oluyor. Mesela podcast'e giren birisi orada bir podcast arayacaksa işte örneğin pazarlama podcast'i, işte marketing podcast, işte kişisel gelişim podcast'i gibi aramalar yapıyor. Yani orayı da bir arama motoru gibi kullanıyor. İşte o yüzden podcast'i de yine sesli blog gibi düşünürsek eğitici, bilgilendirici, öğretici, kişisel gelişimsel farkındalık uyandıran, insanlara bir şey katan içerikler podcast'te de yükselişte. O yüzden eğer podcast yapmayı düşünüyorsanız ama nasıl yaparım, işte ne yaparım diye düşünüyorsanız şunu düşünün. Neyi okumaktan, neyi anlatmaktan ve hangi konularda insanlara bir şey katmaktan keyif alıyorsunuz? Bütün gün ne okuyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, ne araştırıyorsunuz, neyi seviyorsunuz? Bunu düşünün, mikrofonu alıp hemen konuşmaya başlayabilirsiniz. Çünkü 2025'te podcast yine çok verimli insanları size getirecek. Benim için öyle oldu. Podcast ile ilgili yine ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Onu da ayrı bir şekilde yine detaylandıracağım. Son olarak 4. madde, siz üretkenlik için neler yapabilirsiniz? Ben size bu konuda neler önerebilirim? Klişe ama çok doğru. Küçük başlayın. Küçük hedefler, smart hedefler, ulaşabileceğiniz hedefler. Abartmadan başlayın. Her şeyi bir anda yapmak zorunda hissetmeyin. Mesela az önce söyledim. Benim işte bir web sitem var, blog var, bülten var, Instagram'ım var. Burayı başlattım, podcast'ım var. Ama bunların hepsini az önce söylediğim gibi bir plana bağlı olarak yapıyorum. Tüm platformlara aynı anda girmek zorunda hissetmeyin. Bu benim 3-4 yıllık bir serüvenim. Yani ben hepsine bir anda başlamadım. O yüzden şu an en kolay ne geliyorsa size. Video karşısına geçmek zorsa podcast'le başlayın. Uzun video çekmek zorsa kısa videolarla başlayın. Hiç fark etmez. YouTube Shorts da bu arada en iyi kazandıranların başında geliyor. Hangisi size kolay geliyorsa onunla başlayın. Kameram yok, mikrofonum yok, ışığım yok diye üzülmeyin. YouTube'un en güzel taraflarından birisi bu. Mükemmelliyetçiliği zorlamıyor hiç kimseye. Instagram az önce söylediğim bir vitrin gibi. Yani ister istemez herkes orada iyi görünme çabasında. İşte profiller güzel görünsün, renk düzenleri olsun, sanki bir mağaza vitrini gibi olsun. Ama YouTube'un böyle bir kaygısı yok gördüğümüz kadarıyla. Ve YouTube'da şu anda bakarsanız çoğu kişi akıllı telefonlarıyla içerik üretiyor. Ben de dahil. Şu anda ben bir iPhone'la video çekiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda daha hızlı içerik üretmeye başladığımda ve kendimden emin olduğumda iyi bir kamera alacağım. Ama şu anda buna gerek duymuyorum. Çünkü bir telefon aracılığıyla da size ulaşabiliyorum. O yüzden elinizde ne varsa ve neyi yapmaktan keyif alıyorsanız bunu keşfedin ve küçük adımlarla başlayın. En önemli ikinci şey süreklilik sağlamak. Mesela benim süreklilik sağladığım zamanlarda gördüğüm grafikle
süreklilik sağlayamadığım zamanlarda gördüğüm grafik çok farklı. O yüzden stoklamak, içerik depolamak ve bu içerikleri günü gününe paylaşmak çok önemli. Sürekli ve tutarlı olmak çok önemli. Çünkü kitlemiz bizden bir şey bekliyorsa, ona bir şey vaat ediyorsak onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Böyle olduğunda ister istemez bizi takip etmek için bir sebep bulamıyorlar ve evet o zaten üretmiyor. Takip etmesem de olur diye düşünüp gidiyorlar. O yüzden az önce söylediğim şeye tekrar geliyorum. Neyi yapmaktan zevk alıyorsanız, ne size keyif veriyorsa, bir mesleğiniz olabilir. Bununla ilgili içerik üretebilirsiniz benim olduğu gibi. Bir zevkiniz, bir hobiniz, bir ilgi alanınız olabilir. Bununla ilgili üretebilirsiniz. Kitap okumaktan zevk alıyorsunuzdur. Bir kitap bloğu açabilirsiniz. Kitap için YouTube kanalı açabilirsiniz. Bunları anlatabilirsiniz. Yapmaktan keyif aldığınız şeyi süreklilik haline getirmek. YouTube'da şöyle başlıklar görüyorum. YouTube 2025'te artık daha kolay. Bence değil. Yani hiçbir zaman kolay olmadı. İçerik üreticilik hiç kolay bir şey değil. Bunun kolay olduğunu düşünenler olabilir. Lütfen denesinler. Ya bu bir sürdürülebilir aslında olması gereken bir iş, bir süreç. Mesela ben ilk başladığım zamanlar, Karadağ'dayken başladığım zamanlarda her gün Instagram'a bir şey atıyordum. Hikayeler atıyordum. Yani 60-70 kişi falan vardı Instagram'da ve çoğu da arkadaşımdı zaten. Ama her gün atıyordum ve yabancı bir ülkedeydim ve oranın diliyle atmaya çalışıyordum. İşte İngilizce atıyordum. İşte Sırpça atmaya çalışıyordum ve Sırpça bilmiyorum yani Translate'den falan böyle yapıp atıyorum ama her gün attım ve neredeyse bir yıl boyunca hiç bırakmadan her gün bir şeyler paylaştım. Her gün içerikler paylaştım. O yüzden bu yola çıkacaksanız ve içerik tüketiciliği bırakıp içerik üreticiliğe ağırlık verecekseniz yapmanız gereken şey istikrarlı, sürdürülebilir olmak ve en az bir sene kendinize bir hedef koyup o hedefte ilerlemek ve hiç bırakmamak. En önemlisi kendinizi geliştirmek. Hangi platformda aktif olmak istiyorsanız o platformla ilgili kendinizi geliştirin, yetiştirin, öğrenin. O platform sizden neler bekliyor, neler istiyor, o platformun tüketicisi neler izliyor. Bunları tek tek analiz edin ki kendinizi o alanda yetiştirin. Özetle eğer siz de benim gibi gün içinde çok fazla tükettiğiniz için üretme noktasında bir türlü geçemiyorsanız, ah artık yeter, artık iyi bir içerik üretici olmak istiyorum diyorsanız burada konuştuğumuz şeyleri uygulayarak başlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyin, tutkunuzu belirleyin, en sevdiğiniz şeyi belirleyin ve yola çıkın. Kaliteli içerik tüketici olun ve kaliteli içerik üretici olun. Ben öyle yapacağım bu sene. Yani neyi tükettiğimizi bilirsek aslında her şey biraz daha güzelleşir. Her şey biraz daha verimli hale gelir. Ben deniyor olacağım. Tüm bu kanallarda aktif olmayı deniyor olacağım. Eğer yazıları okumayı seviyorsanız blogumda beklerim. Eğer yine yazı okumayı ve keyifli kısa yazılar okumayı seviyorsanız Instagram karosellerde beklerim. Eğer dinlemeyi ve izlemeyi seviyorsanız YouTube ve podcast'te bekliyor olacağım. Beni tüm kanallarda desteklemeniz benim için çok önemli. Oralardaki desteğiniz beni ateşliyor aslında ve daha çok üretme isteği oluyor. Ve fark ettim ki son zamanlarda tüketimim azaldıkça üretimim ve video stoklarım artıyor. Yani bu demek oluyor ki videoların devamı hızlıca geliyor olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. İçerik tüketmek gününüzün ne kadarını alıyor? İçerik tükettiğinizde siz ne kadar tükeniyorsunuz? Ve içerik üreticiyseniz bu konu sizi nasıl etkiliyor? İçerik üretici değilseniz, herhangi bir tüketiciyseniz gün içindeki verimliliğiniz nasıl etkileniyor? Bunlardan yorumlarda bahsetmenizi isterim. Orada konuşalım isterim. Ve yine farklı video fikirleriniz varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, devamını izlemek için abone olmayı ve bak ya şu kız ne kadar güzel anlatıyor arkadaşım gel sen de öğren diyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.